Yeni bir günden merhaba. Hafta sonu geçirdik. Bulunduğumuz yer inanılmaz kalabalık. İnanılmaz derecede yoğun ilgiye sahip olduğu için hafta sonu burada video çekemedik. Doğal olarak cuma, cumartesi, pazar 3 günümüz burada yatarak ve eğleşerek geçti. Şöyle bir manzara eşliğinde. Burası bu ada turizme kapalı ama şuradaki iskeleden hafta sonu boyunca hiç durmadı. Bir tekne devamlı çalıştı gün boyunca bu tarafa doğru. Buraya gelirken yolu izlediniz. Biraz mahrumiyet bölgesi. Yol çok kötü. İyi ki de yol çok kötü. Çünkü hafta sonu şu gördüğünüz yeşillik alan full doluydu. Yani gördüğünüz her ağacın altı, burası zaten otopark alanı gibiydi. İnanılmaz derecede kalabalıktı. Ondan sonra acayip yoğun bir yerdi. Burası 2-3 sene önce bayağı bir popüler olmuş bir yer. Hafta sonu bu kadar kalabalık olmasının sonucunda bakın şurada çöpleri topladılar, oraya bıraktılar. Etraf inanılmaz derecede çöp oldu. Bugün pazartesi sabahı böyle bir çöplük, böyle bir pislik yok. Burası çok güzel bir yer ama çok da tehlikeli olan bir yer. Hafta sonu en çok ilgiyi bu çocuk aldı. En çok ilgiyi bu çocuk aldı hafta sonu. Şu çocuk aldı en son ilgiyi, en çok ilgiyi. Eşek sıpası. Hemen arkamızda bir karavancı vardı. O da yakamadığı tahtalarını bize bıraktı. Karşımızda da müthiş Süphan Dağı manzarası var. O kadar çok gündür buradayız ki ekmeğimiz kalmadı. Evet, ekmek bitti. Hatta son 2 gündür falan ekmek yok. Sürekli hamur işine dadandık. Evet. Şimdi de kolay tava ekmeği tarifi. Daha önce yapmıştım da tarif bayağıdır yapmayınca. Evet. Şimdi kapatayım bir saniye. Bayağıdır yapmamıştım, o yüzden tarifte eksik kalmasın diye bakayım dedim. Böyle ekmek yoğurmadan, hamur yoğurmadan ekmek yapmanın çok güzel bir tarifi bu. Bizim daha önce ufak tavalarımız varken yapmıştım. Şimdi büyük tavada yapacağım. Bakalım nasıl olacak büyük tavada. Hadi bakalım. Biraz daha karıştırayım. Hamuru karıştırırken bir yandan da tarif vereyim. Belki birilerinin işine yarar. Çünkü gerçekten çok pratik. Hemen 15 dakika içinde yoğurma yapılmadığı için, hemen 15 dakika içinde yoğrulmadığı için hamuru hazırlanıyor. Bir 15 dakikada da pişiyor. Ama sizi hiç yormadığı için çok pratik bir tarif. Ve çok az malzemeyle yapılıyor. 2 su bardağı un, 1 su bardağı su, yarım su bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, biraz da tuz. Bu kadar. Sonra topak kalmayana kadar böyle karıştırıyoruz. Sonra tavamızı ocağa koyuyoruz. Tava ısınması için açıyoruz ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Tava sıcakken zaten yapışmıyor aslında ama hamurun içine hiç yağ koymadığımız için böyle daha hoş oluyor. Sonra tava ısınınca altını en kısa alıyoruz. Mümkün olan en kısık ateşte pişiyor ekmek çünkü. Şu arada da bunu böyle olduğu gibi sıyırıp tavanın içine döküyoruz. Zaten hamur çok akışkan ya da çok sert olmadığı için hemen tavaya göre şekil aldı. Onun üstüne kapak kapatacağız. Bu arada benim ocağımın en kısık ayarı çok da kısık değil aslında. Şu anda en sonda olmasına rağmen bir tık hızlı yanıyor. O yüzden baş tarafına doğru çevirip ilk açılış yerinin oradan daha kısık bir hale getiriyorum. Sonra kapak olmadığı için eski tavamızı kapak olarak üstüne kapatıyorum.
Sonra hemen unlu şeyleri yıkıyoruz. Çünkü kuruyunca çok zor yıkanıyor bunlar. Hem ekmeği kontrol ediyorum hem bulaşıklarımı toparlıyorum. Bulaşıklar bitti. Ekmek ne durumda bakalım mı? Oo. Kabarıklı. Evet. Biraz daha kızarsın yan tarafları, sonra ters çevireceğiz. Bu kadar. Hiç uğraşmadan ekmek. Ve beklenen an. Evet. Hazır Hadi mıyız? bakalım. Bunu çevirelim. Hoppa. Oo. Şimdi bir tarafa da kapat. Karavanda ekmek yaptılar. Bu gençler ne yapmaya çalışıyordu? Bu tarafı da bir 5 dakika falan pişecek. Çünkü zaten diğer tarafta piştiği için. Ondan sonra kahvaltı edebiliriz. Hadi inşallah. Çekeyim mi diyecek. Bunlar da dün yaptığımız lavaş ekmekler. Şimdi hoppa. Bu ekmekleri dinlenmeye alalım. Onları da ısıtalım. Çok sıcak. Keseyim de biraz içi havalansın dedim ama. Tabii ki hemen hazır ola geçeceksin. Değil mi? Dur. Başkan var. Merhaba. Ne oldu? Kahvaltı mı yapıyoruz? Hı? Kahvaltı mı yapıyoruz? Teşekkürler. O zaman bize afiyet olsun. Kahve keyfinde görüşmek üzere diyelim. Evet, güzel manzaralar izleyeceğiz hep beraber.
geliyor. Toparlandık, hazırlandık. Max burada bekliyor. Çöplerimizin hepsini ön tarafa biriktirdik. Çünkü burada çöp yok maalesef. Şöyle manzaraya son bir veda edelim. Hafta içi olmasına rağmen bayağı gelen giden var. Bugün gerçi daha az ama hava kapalı diye sanırım. Evet. Sandalyeleri koyduk. Hayır, içeri. Hemen içeri. Şimdi bu bulunduğumuz yeri size sabah da birazcık çektim biliyorsunuz. Çok güzel bir yer. Birkaç sene önce burası keşfediliyor. Şu adadan dolayı. Adaya turlar vesaireler falan düzenleniyor ama turistik bir gezi düzenlenmesi yasak. Ama bahsettiğim gibi işte tekneler boş durmuyor. Ve burası gerçekten şu an bile nereden baksanız 10-15 tane araç sayabilirim. Burası aslında bizim nazarımızda şu anda çok tehlikede olan bir bölge. Şundan dolayı gelen çöpünü götürmüyor. Sabah Evet, çöp gösterdim yok. size. Orada bir çuval, bir karavancı topladı, oraya bıraktı hepsini. Şu sahilden topladı, oraya bıraktı. Hani biz işte 4 gün ya da 5 gündür falan buradayız. Çöpümüzü yanımızda en yakın çöp kutusuna kadar taşıyacağız ama ağaçlık alana doğru gittiğinizde kesinlikle kimsenin çöp toplamadığını görüyorsunuz. Yani gelen 10 kişiden 8'i çöp toplamıyor ve burası cidden çok tehlikede olan bir bölge. Eğer ki şayet bu videoyu işte Van sivil toplum kuruluşlarından biri izliyorsa şayet mutlaka Van Belediyesi'ne bundan haberdar etsin, bilgilendirsin. En azından buraya çöp konteynerleri ve haftada 1 ya da 2 defa da olmuş olsa bir çöp arabasının gelip gitmesi lazım. İnanılmaz güzel bir yer. Drone görüntülerinden de gördünüz zaten. Müthiş bir yer. Keşke biz yaklaşık bir 15-20 gün önce gelmiş olsaydık. Buradaki ağaçların hepsi pembe çiçeklerle donatılmıştı. Şimdi hepsi yeşerdi ağaçların. Yani yer çok güzel ama maalesef ki insanoğlu burayı mahvetmekte üstüne yok diyorum. Hemen araya gireyim şöyle. Gel. Mesela hafta sonu çok kalabalıktı burası. Hiçbir hizmet yok, işte çöp konteyneri olmadığı gibi tuvalet, su gibi ihtiyaçlarını karşılayacak yer de yok. Hemen Market, bakkal hiçbir şey Evet, yok. hiçbir 17 şey yok. kilometre yakın haricinde hiçbir şey yok. ve gelirken ya da önceki videom olacak bilmiyorum. Yol çok bozuk ve zor bir yol aslında. Buraya gelen insanlar sürekli etrafta bir tuvalet, su arayışında ki bize bile kaç defa niyetlenmeye çalıştılar. Evet. Tolga içeride biraz rahatsızdı dün mesela. İçeride oturuyordu. İki bayan yaklaştı. İşte sorsana sen, sorsana sen, sorsana. Herkesin tuvalet ihtiyacı var burada bir de bir yandan. Birkaç ev var aslında. Hani o bölgeye en azından belki öyle ufak bir yer yapılabilir ama çöp kesinlikle en önemlisi ki şu anda havalar kötü olmasına rağmen hafta sonu özellikle aşırı kalabalıktı. Yani şurada adım atacak yer yoktu. Ve her giden neredeyse poşet poşet çöplerini bıraktı. Hepsi demeyelim tabii. Götürenler de 10 vardı kişiden ama 8'i bıraktı. bizim karavanın arkasına gelip onun gölgesine oturan bir çift vardı. Poşeti bağladılar. Gidip ilerideki arabanın yanına bıraktılar o poşeti. Yani işte işte ne diyeceksin? O yüzden Allah'tan rüzgarlı bir bölge de poşetler falan Ya böyle uçup çok- gidiyorlar. çok rüzgarlı. Dışarıda çekim yapmaya kesinlikle müsaade etmiyor. Evet. Aşırı rüzgarlı bir bölge ama çok çok güzel bir bölge. Rotanızda yoksa burayı ekleyin. Yol Gülden'in dediği gibi çok bozuk. Evet. Ya bozuk derken çok uzun kilometre stabilize devam ediyor. Yoksa çukur mukur vesaire bir şey yok.
Bence mutlaka gelin. Evet, adanın manzarası yani karşısı Çarpanak Adası bu arada. Normalde adaya yürüyerek geçilebiliyormuş. Şurada bir kum burnu var. Evet, kameradan nispeten gözüktü. Gözükmüş müdür? Sular çekildiği zaman geçilebiliyormuş ama şu anda tekneyle ulaşım sağlıyorlar. Teknede sadece hafta sonları şimdilik en azından. Belki yaz Evet. döneminde daha kalabalık olur. Hafta sonları hareket ediyor. 200 lira gibi bir ücreti var şuradan şurası için. Evet ve karşıda da herhangi bir hizmet söz konusu değil. Sadece orada bir manastır var. Manastır kalıntısı var daha doğrusu. Öyle karşıya. Bir de martıların üreme alanıymış orası bu arada. Şimdi ben onu diyecektim. Aynı hani karşı tarafın turizm olmamasının sebeplerinden biri de martıların üreme alanı. Yani aslında Acayip koruma çok var. bölgesi olması lazım orası. Evet. Ama oradaki kilisenin de tepesine çıkmak kaydıyla biz birçok insanı orada yapıların üzerinde Bayağı gördük. Çatıların üzerinde falan dolaştılar. Buradan çok yakın olduğu için gözüküyor. Bir de şey söylemek istiyorum. Bahsetmedik galiba. Hemen şurada Süphan Dağı var. Manzarayı inanılmaz güzelleştiriyor. Evet, tam karşıdaki dağda Süphan Dağı. Karlar bayağı erimeye başladı ama kar manzarasıyla beraber acayip güzel bir görüntü oluşturuyor. Zaten karşıdaki gölün kıyısındaki dağlarda hala kar var. Aynen. Çok güzel bir yerde. Dinlendik biz burada bol bol. Valla dinlendik mi yoksa kalabalıktan daha çok stres mi olduk bilemiyorum Evet, ben ama. aslında çok daha sakin olacağını düşünüyorduk. Hele Evet. o bozuk yolu gördükten sonra çok daha sakin olacağını düşünüyorduk ama Yani yol bozuk olmasa herhalde hafta sonu buraya iğne atsan yere düşmez Evet. kesinlikle. gerçekten öyle. O zaman şimdi Yola devam edelim. edeceğiz. Buradan Muradiye tarafı oluyordu galiba o Evet. taraf. O tarafa doğru devam edeceğiz. Bakalım nerede konaklayacağız, ne yapacağız? Her şey bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.